Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere bayilerimize veya çalıştığımız atölyelere sunduğumuz cihazlardan bahsedeceğiz. Bu cihazlar arasında KES, Kitak, Ototuner, Flex, CMD gibi cihazlar var. Bunun haricinde başka flaşörler var ama bizim daha çok piyasada kullanılan cihazlardan bahsedeceğiz size. Bu cihazların hangilerinin OBD, hangilerinin bench, hangilerinin boot'ta başarılı olduklarını size söyleyeceğiz. Bu cihazlardan bahsetmemizin en önemli nedeni birçok arkadaşımızın hangi cihazı alacağına hala karar verememesi. Dünyada birçok tuning firması var. Bizim size sunduğumuz gibi cihazları sunabilirler. Ama en önemli konu dosyalar. Bir firma 7/24 çalışıyor olabilir. Ama en önemli husus destek. Destek çok önemli bir husus. Neden? Destek, bir dosya satın aldınız ve aldığınız dosyayı aracınıza, müşterinizin aracına yüklediniz. Dosyada bir sıkıntı çıktı. Bunun tespiti tamamen dosyayı yapan arkadaşa kalmış bir şeydir. Tabii siz okursunuz, bilgileri verirsiniz. Aracımda bu sıkıntı çıktı veya müşterimin aracında bu sıkıntı çıktı dersiniz. Bunun doğrultusunda size destek verir. 7/24 çalışan arkadaş size destek veremiyorsa eğer, dosyalarla alakalı olan videomuzda daha sonraki videolarımızda paylaşacağız sizinle. İlk olarak KES'ten başlayalım. KES dediğimiz cihaz, nerede kalemimiz? O da İtalyan. Neyse abi, işte gavur yapmış, her neyse. KES'ten başlayalım. KES OBD okur mu? Tabii ki de okur. Hatta şöyle güzel bir tik yapalım. OBD dediğimiz olay nedir? Bu arada bilmeyen arkadaşlar için size söyleyelim. Nedir? Şudur. Onu da videonun başında söyleyelim. Çünkü OBD'den çok fazla söz edeceğiz. OBD dediğimiz olay 16 pimli veya diğer araçlarda daha yüksek pimli olan bir fiştir. Aracımızın daha çok sürücü koltuğunun direksiyonun altında olan bir şeydir. Bazı araçlarda torpidoda olur, bazı araçlarda orta konsolda olur. Devam edelim. KES OBD yapar mı? Yapar. OBD üzerinden bağlantı kurar mı? Kurar. Bench yapar mı? Kurmaz. Boot yapar mı? Yapmaz. MD1'lerde başarılı mı? Başarılı ama çoğunda sanal okuma yapıyor. Bundan size videonun ilerleyen sürecinde anlatacağım size virtual okuma, sanal okuma. Yani şu demek oluyor. Aracın o anki içerisinde olan dosyasına değil de aracın software veya hardware, artık neyse o aracın üzerinde hangi numara varsa o numarayı database'inden çekip size verdiği bir dosya. O dosyaya da virtual dosya dediğimiz bir dosya. İlerleyen zamanlarda size bunu da anlatacağım. MED17, EDC17'lerde başarılı mı? Başarılı ama yine dediğim gibi birçoğunda hala sanal okuma yapıyor. Birebir de okuma yapıyor mu? Ama yapıyor. Yine de başarılı mı? Başarılı. EDC16, EDC15 ne yazmadık? Buna bir 15 de şuraya sıkıştıralım. EDC15'lerde de başarılıdır. Hatta eski araçlarda çok çok daha başarılıdır. EDC16'larda başarılı mı? Başarılı. Aynen. Kesim fiyatını yazalım. Kesim fiyatı ne kadardı kes? 2100 euro ya da 2050 euro gibi bir şey. Net hatırlamıyorum. Bakarsınız artık. Biz videonun altına yazarız onu tam olarak. Biz buraya 2100 olarak yazalım. Böyle şunun kuyruğunu da sileyim. Bak kuyruğunu. Hop, tamam. Devam edelim. Kitak. Kitak OBD yapar mı? Yapmaz. Zaten Kitak'ın amacı bu değil. Kitak'ın amacı beynin kapağı açılarak veya beynin kapağı hiç açılmadan beynin üzerindeki soketlere tek tek pinlerin yerleştirilerek yapılmasına, kapağı açılmadan, tekrardan söylüyorum, kapağı açılmadan yapılan işleme bench denir. Bench dediğimiz işlemde başarılı mı? Zaten amacı, Kitak'ın amacı bu. Masada yapılan tuningler Kitak'la yapılır. Yani yazılım nasıl? Ya tuning veya tuning dediğimiz olay zaten aynen, tuning dediğimiz olay zaten arkadaşlar, bu arada tuning dediğimiz zaman direkt çift tuning akla geliyor. Tuning dediğimiz olay sadece çift tuning demek değil. Bir DPF iptali, EGR iptali dediğimiz zamanda da o da bir tuningdir. Çünkü o da bir ayardır. Her neyse, boot yapıyor mu? Yapıyor. Boot dediğimiz olayda beyin kapağı açılıp üstüne bir boot kablosuyla yapılan veya ki hemfiz, onlara o kadar derine girmeyelim ya. Yani boot dediğim zaman beyin kapağı açılıyor. Bunu bilmeniz yeterli. MG1, MD1'lerde başarılı mı? Başarılı. MED17'lerde başarılı. EDC16, EDC15'lerde başarılı mı? Çok başarılı. Gerçekten güzel bir cihaz. Pratik mi? Yani çok rahat yapabileceğiniz, çok rahat kullanabileceğiniz yer daha çok bench. Çünkü beynin kapağını açmazsınız. Bench'le devam edersiniz hayatınıza. Ama bir OBD ile ben yapayım dediğiniz zaman OBD konforu tabii ki de Kitak'ta yok. Kitak'ta öyle bir opsiyon yok. Fiyatı ne kadardı bunun? Bunun da 1600. Bunların tabii yıllık ödemeleri var. Ben KES'ten bahsedeyim. KES'in yıllık ödemesinden. KES'in yıllık ödemesi 600 veya 500. Şöyle veya 500 yazalım.
100 aşağı 100 yukarı düşünün. Bunu yine alta biz net olarak söyleriz. Bu dediklerim de bu arada Silev cihazlar için. Tak için yıllık ödemede 500 eurodur. O da 400 de olabilir bu arada. Üstü değildir, altıdır %90 ihtimal. Ama yine de biz hatırladığımız kadarını yazalım. Ototüner. Ototüner tam bir flaşör. OBD yapar mı? Yapar. Mükemmel bir cihaz. Şimdi şu cihazdan bahsediyoruz. Bu cihaz biraz daha yeni araçlar için uygun bir cihazdır. Şundan bahsediyorum. Yeni cihazlar için biraz daha başarılıdır. Ama bu kelime çok eskide kaldı. Ototüner için şu kelimeyi çok duymuşsunuzdur. Ototüner iyi de eski arabalarda yeni arabalar kadar tutarlı değil. Bench yapar mı? Yapar. Ve aynı kutu üzerinde Keskitak gibi ayrı cihazlar değildir. Bu iki cihaz da Alien Tech'in ürünüdür. Bu tek başına bir cihazdır. Bench yapar mı? Yapar. Boot yapar mı? Yapar. MD1'leri yapar mı? Yapar. MG1'leri yapar mı? Yapar. EDC 17'leri yapar mı? Yapar. EDC 16'ları yapar mı? Şöyle bir soru işareti koyalım. EDC 16'ları yapar ama bir kez kadar, bir kitak kadar başarılı olamaz. Biraz daha yeni araçlar için neyden örnek verelim? RS3'ten bahsedelim. Mesela 2021 RS3. Şu anda ne Flex, ne CMD, ne kitak, ne kes okuyabiliyor. Ama ototüner şak diye okur, şak diye yazar. Ototünerin fiyatı 300 değil, 3000 euro. Şöyle bir euro'muzda okuyalım. Yıllık ödeme var mı? Yıllık ödeme yok. Yıllık ödemesi 0. Güncelleme yapıyor mu? Yapıyor. Güncelleme yaptığı halde yıllık ödeme almıyor. Bir an şey yapmıyor zannettim. Kayıt almıyor zannettim. Flex. Flex yeni bir cihazdır. Aslında eski bir cihazdır. Mac Pro'nun sonrasında çıkan bir cihazdır. Yine kendi cihazı. Magic Motorsport'un çıkarttığı bir cihazdır. Flex dediğimiz cihaz OBD yapıyor mu? Yapıyor. Bench yapıyor mu? Yapıyor. Boot yapıyor mu? Yapıyor ama boot paketi ekstradan alırsanız yapıyor. Yani ekstradan demeyelim, boot paketini dahil alırsanız yapıyor. Biz yeni başlayan arkadaşlara boot paketini önermiyoruz. Zaten çok böyle elzem şeyler yapmıyor. Yani daha doğrusu sizin için çok elzem bir paket değil. Başlangıçta olan arkadaşlara çoğunlukla sunduğumuz, tavsiye ettiğimiz bir cihazdır Flex. Hem fiyat olarak geleceğim oraya, hem fiyat olarak OBD ve Bench'te de başarılı bir cihazdır. Devam edelim. Evet, hep ona bakıyorum. Senin de bu kamerada, arkadaşım sana da konuşuyorum. MD1'i yapıyor mu? Yapıyor. MD1'de başarılı. MD17'lerde başarılı mı? Şimdi şöyle bir durum var. Zannetmeyin ki EDC 16 ile çok haşır neşir olacaksınız. EDC 16 dediğimiz cihaz, EDC 16 dediğimiz beyin çok fazla sık sık karşılaşabileceğiniz bir beyin değildir. Eski bir beyindir. Yeni araçlarla ilgileniyorsanız. Flex dediğimiz cihaz 1800-1900. Biz yine buraya 1900 yazalım, fazla yazalım. Çünkü video atıyorum, bundan bir yıl sonra da izleyebilirsin bu videoyu çektikten sonra. Fiyatlarda oynama olabiliyor. Ben yine aynı şekilde söyleyeyim. Fiyatları hep 50 euro aşağı, 50 euro yukarıya yazdım. Yıllık ödemesine kadar 350-400 euro gibi düşünün bunda. 50 euro aşağı, 50 euro yukarı. Bunun da yıllık ödemesi 350 eurodur. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Burada düşüneceğiniz olay şu. Flex dediğimiz cihaz kesin OBD yapıyor, kitak yapmıyor. Ama kes bench yapmıyorken Flex yapıyor. Kitak OBD yapmıyorken Flex yapıyor. Ama tabii ki de aradaki fiyat farkına baktığınız zaman birisi 2100, birisi 1600 euro. İkisini birlikte aldığınız zaman bir Flex yapmıyor. Flex'ten daha fazlasını yapıyor. Flex dediğimiz cihaz da pratik bir cihazdır. Bu işe daha yeni başlayacak arkadaşlar da başarılı bir cihazdır, yeterli bir cihazdır, güzel bir cihazdır. Biz daha çok bunu öneriyoruz başlangıç için. CMD dediğimiz cihaz, biz daha çok CMD'yi yurt dışında kullanıyoruz. Yine de yeri gelmişken yine size de anlatalım bunun nedir ne değildir. Türkiye'de çok kullanılabilen bir cihaz değil. Neden kullanılmıyor? Aralarında en pahalı cihaz. Yarın öbür gün bir CMD cihaz kullanmak isterseniz bunu da sunuyoruz sizlere. Biraz daha ilerleyen süreçlerde düşünmeniz gereken bir şey. OBD yapar mı? Yapar. Bench yapar mı? Yapar ama işte bazı protokollerde. Boot yapar mı? MD1 şeyleri, MD1, MG1'leri yapar mı? Yapar. Ya, alayını yapar yani, yapar. EDC 17'leri yapar mı? Yapar. EDC 16'ları yapar mı? EDC 16'ları yapar. Fiyat olarak 5150 euro. Büyük resme baktığımız zaman hangi cihaz kazanır diye sorarsanız hangi cihaz? Hiçbir cihaz kazanmaz abi. Yani burada tamamen sizin beklentinizle alakalı. Bahsetmediğimiz bir şey var. İyi ki de video bitmeden aklıma geldi. Çok önemli bir husus. Neden buradaki videonun altında göreceğiz bunları? Neden burada DIM Sport yok? DIM Sport nedir? İşte Transdata ve New Genius. New Genius dediğimiz olay
Kestir. Translate dediğimiz olay da kitaktır. Siz bununla bunu tamamen, yani bunu sanki Dim Sport'u anlatıyormuş gibi düşünün. Dim Sport'un Translate'sı, Dim Sport'un New Junior's'ını anlattığımı düşünün. Ya onlar birbirine benzer. Ya ben size bunu daha böyle kalıbını anlatıyorum. En önemlisi abi şu kes ve kitar, bunu çok fazla görmüşsünüzdür. Bunun nedeni, ya bir şeyin klonu çıkıyorsa eğer, bu çok önemli bir şey. Bir şeyin klonu çıkabiliyorsa bu şey güvenliksiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu şey gerçekten dünya çapında tutulmuş. 1000 TL, 2000 TL artık neyse bilmiyorum tam olarak fiyatlarını. Çakmasını bulabilirsiniz. Çakmasıyla çalışabilirsiniz. Yani çalışabilirsiniz derken bizim bu önerdiğimiz bir şey değil, tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Çalışıyor olabilirsiniz. Ama çok tavsiye ettiğimiz bir olay değil. Aracınızı okurken tak yarıda kestiği zaman cihazın arkasında duran herhangi birisi olmayacak. Boş konuşmanın bir anlamı. Dolu dolu, herkese faydalı bir video olsun. Boş yere bir şey anlatmayın. Flex, yani bu arada cihazları göstermiyorum. Biraz mantık, kendine gel ya. YouTube. Batur YouTube. Video şöyle girdim işte. Bence güzeldi. Bence harikulade. Arka sokaklar gibi hep zoom yap, çek. Gelin şunu bitirelim hadi ya. Akşam saat kaç oldu? Kaç oldu bu arada?